Herkesin katılacağı bir şey. Sorarınıza sağ olun. Eyvallah. Şimdi neşeli bir türkü diyelim. Dostların gönlü hoş olsun. Ama hikayesini de anlatalım. Madem hangisi? hikayeye gidiyor. Hır bizim evde, mır bizim evde. Evet. Bu okuyacağım türkü Bayburtlu Deryami Usta'nın. Bayburt'ta Deryami Usta aşıklık yapıp, Bayburt küçük bir yer. Kendisinin 6 tane kızı, 6 da oğlu var. Karı özü 14 kişi bir evde basit bir sazdan ekmeğini çıkarır. Eskiden de para mara yoktu. Bir köye veya da kahveye giderdin. İşte orada sana bir iki tane yumurta, biraz yağ, un. Kim ne verdiyse onları toplar getirir. İşte rızkın nafakan idaren döndürür gidermişler. Deryami Usta bakıyor ki artık eski dadı duzu da kalmadı bu işin. Böyle evde ailesi, çoluk çocuğu hepsi oturanda bir hanım, kızlar, oğlanlar, siz hepiniz burada oturmuşsunuz. Ben size bir şey demek istiyorum. Bakalım sizin fikriniz nedir? Demişler buyur baba. Hanım demiş buyur bey. Demiş hanım karar verdim. Biz bu Bayburt'tan göçelim. Ne dersiniz? Hepsi demiş hay hay. Sabah kamyonu dayılar kapıya, evi yükler verelim Bursa. İşte erkek çocukları taş ocaklarında, inşaatlarda, orada ders salam hepsi iş buluyor. Kızlar da tezgahlar, mezgahlar, marketlerde, dükkanlarda, o konfeksiyon büyük dükkanlarda. Hanımı evde tek Deryami aşıklığa devam. Bir gün komşuları gelip hanımına diyor ki bacım sen evde niye böyle oturursan? Bak biz gidiyoruz bu kadar iş yapıyoruz, bu kadar ümü alıyoruz. Sen de gel bizden beraber evde ne zamanın geçirsen. Sen de gel. Valla demiş ben özüm gelemem akşam bey gelsin diyeyim. Müsaade ederse ben de gelirim. Akşam Deryami gidiyor eve. Hanımı diyor ki bey bilirsem ne oldu? Diyor ne oldu? Bugün komşular geldi. Dediler biz gidiyoruz işte tarlaya, çubuğa, Ahsen bostandan ürün toplamaya. Sen de gel. Bu kadar yemeğe verirler. Ne diyorsan gidin mi? Diyor sen de git. Hanım çalışıyor, kızlar çalışıyor, çocuk çalışıyor. Deryami böyle benim gibi çalmış, hayvana doymamış, çaydan doymamış, eve gitmiş, aç susuz. Gecenin bir vakti. Demiş hanım öyle hocam, bakın oradan bana bir yemek verin. Valla demiş garip ben bugün tarlada anam dinim var, ben yerimden kalkarım. Kızım siz kalın, baba valla biz de, oğlum siz. Ula demiş ben de yemeyeyim, getirin o sazımı bakın bizim evin hali nasıl olmuş. Şimdi ben o aziz dostumuz Deryami'nin namına söyleyeyim. Siz dinleyenler de sağ olsun, var olsun. Evet. Dırdır gıybet arıyorsan var bizim evde, var bizim evde. Cehennemi soram dersen gör bizim evde, gör bizim evde. Cehennemi soram dersen gör bizim evde, gör bizim evde. Birden hava geriliyor, elden ele veriliyor, bardak tabak kırılıyor, kör bizim evde, kör bizim evde. Bardak tabak kırılıyor, kör bizim evde, kör bizim evde. Pişirmeye vermez emek, dolapta 3 aylık yemek. Mutfak dolmuş kedi köpek, hır bizim evde, mır bizim evde. Mutfak dolmuş kedi köpek, hır bizim evde, mır bizim evde. Hanım kapıda dolaşır, pislik sokağa ulaşır. Yığılmış 40 ton çamaşır, tır bizim evde, tır bizim evde. Yığılmış 40 ton çamaşır, tır bizim evde, tır bizim evde. Deryami çalım atınca, çocuklar beni tutunca,
Hanım oğla bir kapınca tur bizim evde, tur bizim evde. Sonu eyvallah sağ olun. Aşıklar biraz korkaktır. Karı yol kaptım oğla bir kaçma. Evet, şimdi bir tane de ben böyle hikayeyle hakikatin hikayesini sizlere anlatayım. Efendim bir tane böyle düşünün, o kadar yaşlı mı yaşlı, böyle yaşlı, derisi böyle üstünden düşecek kadar, hatta memeleri böyle yere sürünecek kadar, saçları uzun mu uzun yerde sürünen ama üstünde bir kıyafeti olmayan biri yollara düşmüş. Her gittiği yerde kim onu görse hemen saklanırmış. Hayvanlar görünce saklanır, insanlar görünce kaçar. Ama bu halinden de çok müzdaripmiş. Ya bu kadar mı kötüyüm, bu kadar mı çirkinim diye yollara düşmüş. Her gittiği yerde ağaçlar onu görünce yapraklarını hemen döker, dallarında kuşlar kaçar, sincaplar yerlere saklanırmış. Böyle gezmiş, her gittiği yerden de acaba bende ne var diye bu insanlar bu kadar kaçar diye diyetmiş. Bir gün bir yere gelmiş. Koca bir çınar, üstünde yapraklar, üstünde kuşlar cıvıldaşır ve altında bir tane kendisine bakmış uzaktan. Yaşlı mı yaşlı, kendisi kadar yaşlı hemen hemen. Etrafına birçok kişi dinlemiş, böyle toplanmış onu dinliyorlar. Çok merak etmiş. O da onun kadar yaşlı. Niye acaba onu dinliyorlar da beni dinlemiyorlar diye uzaktan izlemiş. Adım adım yaklaşmaya başlamış. O kadar neşeli, o kadar keyifli bir sohbet varmış ki o biraz daha yaklaşmış. Onların ne de söylediklerini dinlemeye başlamış. Bakmışlar ki çok güzel, keyifli muhabbetler oluyor. Sonra biraz daha yaklaşmış. Tam yaklaştıktan sonra bir sincapın biri bunu görünce deyip bağırıp hemen kaçmaya başlamış. Herkes onu görünce bir anda kaçmış. Yeşil çınar bir anda yapraklarını dökmüş. Kuşlar bir anda yuvalarına koşmuş. Herkes kaçmış. Bir tek onun gibi üstünde böyle renkli renkli kıyafetleri olan, üstünde farklı farklı renkler olan sadece onun gibi yaşlı kadın kalmış. Bir tek o kaçmamış. Şaşırmış. O niye kaçmadı diye o da şaşırmış. Yaşlı kadın ona el işaretiyle gel demiş. Bu sefer o çok daha şaşırmış. Herkes ondan kaçarken o niye onu çağırdı diye gitmiş. Yanına gitmiş. Otur demiş, otur demiş. Yanına oturtmuş. Ondan sonra kafasındaki bir tane böyle sicim tarzı renkli şeyi almış, başına sarmış. Sonra bir başkasını çıkartmış, üstüne koymuş. Sonra bir başkasını. O kadar muhabbet olmaya başlamış, sincaplar çıkmış ortaya. Bir adım yaklaşmış. Onlar o kadar muhabbet etmeye başlamışlar ki muhabbetlerine herkes artık yavaş yavaş gelmişler. Kahkahalar başlamış. Kahkahalar. İnsanlar, hayvanlar, bütün herkes yavaş yavaş toplanmaya başlamış. Bunlar ne konuşuyor diye. Yavaş yavaş üstündeki kıyafetleri bir bir üstüne tapladıktan sonra gelmişler. Demişler. Ve o kadın söylemiş, sen de benim kadar yaşlıydın. Seni bu kadar dinleyen vardı. Beni niye bu kadar dinlemiyorlardı diyordu. Evet demiş o yaşlı kadın. Evet sen de benim kadar yaşlısın. Ama ben hikayeyim. Beni hep üstümde kıyafetleriyle gördü. Sen ise üstün çıplaktı. İnsanlar gerçeği görmeye güçleri yoktur. Üstündeki kıyafetleri giydikçe insanlar artık o kıyafetleriyle senin hakikatliğini artık örtmeye başladılar. Ve o günden sonra hikayeyle hakikat kol kola yürüdüler ve bizlere de hikayelerini anlatmak, aşıklara da bu sözleri söylemek düştü efendim. Eyvallah. Ercan'a verdik. Evet, bir tane daha şairimiz var. Ercan Türker hocamız, o da hoş gelmiş. Kendisi de şair, yazar. Dilinin kuvvetiyle bir şiiri de Ercan Türker hocamız bir şiir oku yani. Söyle. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Böyle
böylesine güzel bir söz meclisiyle, bir aşıklar meclisiyle, bir dostumuzun, Aziz Saydut dostumuzun hikayeleriyle hakikaten keyif aldık. Hikayelerden ders alıyoruz. Yine Aşık Çağları, Aşık şair Ercan Ulutaş hakikaten bir arada olmaktan keyif alıyoruz. Böyle kışa girdiğimiz bir dönemde soğuk kış gecelerinde eskiden çocukluğumuz o şekilde geçmişti. Hakikaten o günleri tekrar yad ediyoruz. Baba sana verelim artık yapıştır türküleri. Fon mu? Bir fon alalım dayı. Biz bu geleneği aslında gelenekten geleceğe böyle birini yaptık. Bundan sonra da genelde bizim düşüncemiz 15 günde bir yeni hikaye, yeni ozanlarla buraya gelip bu gelenekten geleceğe olan bu geleneği devam ettirmek için sevgili Dolay Usta da bir sonrakinde hedik, kavut, aynı zamanda hedik ve aynı zamanda kaburga. Van'ın eski geleneğini yaşatmaya. Eski çerezimiz. Çerez olarak.